Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de oldukça lezzetli iç pilavı tarifiyle geldim. Tarife başlamadan önce kanala abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerden haberiniz olabilir. Hemen malzemelerimizi veriyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı çam fıstığı. Ben çam fıstığı yerine kavrulmuş yer fıstığı kullanacağım. 2 kuru soğan, 2 su bardağı pirinç, yarım çay bardağı kuş üzümü, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tarçın, çok az yeni bahar, yarım tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber, salça da kullanabilirsiniz, tuz, 2 çay kaşığı şeker, 3 su bardağı kaynar su. Ön hazırlık olarak önce pirinçlerimizi güzelce soğuk suda ıslatıyorum arkadaşlar. Üzerine su koyacağım güzelce. Ve hemen kuş üzümümüzü de güzelce ıslatıyoruz. Biraz şişsin diye. Yalnız kaynar su dökmeyeceğim. Şöyle biraz ılıştıracağım suyumu. Üzümümüzü de güzelce ısladım. Diğer işlemlere geçiyoruz. Tenceremizi ocağa aldım. Ocağı da yakıyorum. Arkadaşlar ben sıvı yağ demiştim fakat içerisinde hem zeytinyağı hem de sıvı yağ kullandım. Siz hangisini tercih ederseniz. Güzelce tenceremize aldım yağımızı. Üzerine kuru soğanlarımızı da boşaltıyorum. Ve güzelce, iyice soğanlar yağ aromasını verene kadar kavuruyorum. Burada en önemli püf nokta kuru soğanımızın pirinç kadar ölçüsü olması ve iyi kavrulması. Çünkü en güzel lezzeti soğan katıyor diyebilirim. O yüzden soğan çok önemli. Bunu sakın unutmayın lütfen. Bu arada soğanlarımız pembeleşirken 1 yemek kaşığı tereyağımız vardı ya arkadaşlar. Onun yarısını da ilave ettim. O şekilde kavuruyorum. Soğanlarım iyice pembeleşti. Dediğim gibi aromasını yağ bıraktı. Hemen üzerine pirinçlerimizi ilave ediyorum. Pirinçlerimizi arkadaşlar yarım saat suda bekledikten sonra süzdüm, iyice yıkadım, nişastasından arındırdım. İyice kuruması gerekiyor pirinçlerimizin. Benim biraz ıslak kalmış ama sorun değil. Güzelce pirinçlerimiz birbirine yapışana kadar güzelce kavuruyorum. Pirinçlerimiz iyice kavruldu. Hemen üzerine yer fıstığımızı ilave ediyorum. Yer fıstığımız kavrulmuş olduğu için ilk başta kavurmadım. Eğer çam fıstığı olsaydı ilk başta biraz kavurmamız gerekecekti. Hemen şöyle karıştırıyorum. Kuş üzümlerimizi de ilave ediyorum. Hemen üzerine karabiber, tarçın, yeni bahar, kırmızı toz tatlı biberimizi, siz salça da katabilirsiniz arkadaşlar. Tuzumuzu, karabiberimizi de ilave ediyorum. Şöyle hemen harmanladım. Olsun mis gibi kokular yine mutfağımı sardı. Üzerine kalan tereyağımızı da ilave ediyorum. Tereyağı, katı yağ da olabilir arkadaşlar. Katı yağ da kullanabilirsiniz. Pilavlarda katı yağ ipuculuk özelliği olduğu için daha lezzetli olacak. Şöyle 3 bardak suyumuzu da ilave ediyorum.
Tuzu da mutlaka damak tadınıza göre ayarlayın. Baharatların içinde vardı, katmıştım ama ben şöyle yarım çay kaşığı kadar daha katacağım. Şöyle karıştırıyorum. Kapağımızı kapatıyorum. Altını da mum alevi kadar kısıyorum. Piştikten sonra geliyorum. Pilavımız pişti. Şöyle güzelce göstereyim arkadaşlar. Demini alması için 15 dakika demlenmeye bırakacağım. Şöyle güzel bir peçete de örtebilirsiniz. Ben şöyle bir aparatım var. Tencere kapağıma taktım. Güzelce 15 dakika demlenmesini bekleyeceğim. Pilavımızı da servise aldım. Kokusu mutfağı sardı resmen. Aroması da mükemmel oldu. Fırında hindi dolmasında, tavuk dolmasında, pilav olarak özel günlerde ana yemeklerinizin yanında sevdiklerinizle yapıp paylaşabilirsiniz. Yine videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir gülümseme artı bir yorum yazın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.